Belki de bugüne kadar yediğiniz en iyi patlıcan yemeğini yiyecek olabilirsiniz. Şimdi hemen 2 tane patlıcan yeterli olacak. Sanki bir et yemeği yemiş kadar lezzetli bulacaksınız. Koray abartıyorsun diyenler olabilir. Şu saplarını kullanmıyoruz. Eğer bunu diyen varsa demek ki bugüne kadar bizim kanaldaki yemeklerden birini ya da mezelerden birini yapmamış demektir. Bize burada paçalı lazım. Bu yemeği sabah kahvaltıda yiyebilirsiniz. Akşam yemeğinde yiyebilirsiniz. İsterseniz bir misafiriniz geldiği zaman da yapabilirsiniz. Ya Koray nasıl bir yemek bu? Maymuncuk gibi değil mi diyorsunuz? Şimdi burada şerit halinde kestikten sonra sizden istediğim patlıcanların büyüklüğü hemen hemen aynı olsun. Bir daha bakalım. Burası önemli. Hepsi herkesin kendi ölçüsü, bir parmağı boğumu kadar. Tuzlayıp hemen kızartacağımız için kesinlikle rengi dönmeyecek. Acı olmayacak tadı. Bol bol tuz. Ocağın başına geçebiliriz. Evdeki en büyük tavamı kullanıyorum. Ben teflon tava tercih ediyorum burada şu anda. Yağ miktarı tamamen size kalmış durumda. Tavayın dibini kaplayacak kadar yağ koyduktan sonra ayçiçek yağı kullanıyorum. Zeytinyağına girmeyin burada. Bir tane feda edelim. Yavaş yavaş kızarmaya başladı. Bu arada yağın miktarını görüyor musun tavadaki? Çok yağ yok. Hemen patlıcanı kendimden uzağa. Şöyle kendimden uzağa. Patlıcanlar istediğim kıvama hemen hemen geldi. Hemen bir yağlı kağıt koyuyorum. Çünkü meze yapmıyoruz. Dikkat edin, meze yağlı olur ama biz meze yapmıyoruz. O yüzden patlıcanların yağının süzülmesini istiyorum. Öyle çok kupkuru olmasına gerek yok. Sadece vıcık vıcık yağ olmasın bizim için yeterli. Artık sırasını beklesin. Fakat bu yağ çok fazla. Fazlasını alacağım, başka bir yemekte kullanırız. Bakın yağ fazlasını aldım, görüyor musunuz? Sadece dibinde kaldı. Şimdi devam edebiliriz. Artık devam ederiz. Bu arada bir soğan ocağın ısısı kısıkla ortanın arasında yemeklik şekilde küçük küçük doğrayın. Burada küçük küçük olması önemli. Hemen üstünden geçelim. Yağ sıcak olduğu için hemen yarısını şimdiden atıyorum. Yağın yağmaması için. Saat gecenin körü. Bu saatte yapmamız sizi şaşırtmasın. Tadanlar bu kadar lezzetli bir yemek yemedim diyecek. Diğer yarısı. Ya Koray bazen çok iddialı konuşuyorsun diyenler var. Biraz tuz. Tuz miktarı size kalmış. Soğan çok daha çabuk pişer. Söylediklerimizi çok iddialı bulan varsa yemekleri yaptıktan sonra her türlü eleştiri açığım. Ama yapmadan hiçbir eleştiri kabul etmiyoruz. Bu arada saat gecenin körü. 3 biber. Biberlerin hemen şu kafalarını alalım. Şimdi burada sizden istediğim şu içlerindeki şu bütün çekirdeği almanıza gerek yok ama şu beyaz kesimleri almanız. Ne çok kalın ne çok ince. Yuvarlak yuvarlak kesebilirsiniz. Aynen böyle. Bir şey gelmesini istiyorsanız. Biberler de hemen onun içine. Ortasını aç. Lezzet ufak detaylarda saklı. Bir tatlı kaşığı salça, domates salçası. Biber salçası isteyen kullanabilir. Paşa gönlünüze kalmış. Salçanın üstüne bir yemek kaşığı zeytinyağı. Salçayı şurada aç. Şimdi salça bütün malzemeye koruma sağlayacak. Böylece hiçbir malzememiz yanmayacak. Gerçi çok uzun işimiz yok ama aklınızda bulunsun. Salça yemeklere koruma çeker, koruma sağlar. Bodyguard tutmuş gibi olursunuz malzemeye. 2 dakika pişmeye bırakıyorum. 2 tane domates. Domatesleri ortadan 2'ye, sonra tekrar 2'ye ve sonra tekrar 2'ye. Yine ortadan 2'ye, tekrar 2'ye. Yani toplam 8 parçaya böldüm. 8 parçaya böldükten sonra hemen oyunun içine. Bunu da aynı. Büyükse daha da küçültebilirsiniz.
Biraz tuz. Yani tuz daha önce kullanmıştık. Dikkatli kullanın. Yarım çay kaşığı karabiber. İsteğe bağlı. Şöyle ben 2 çay kaşığı kırmızı toz biber kullanıyorum. 1 çay kaşığı pul biber. Su bardağı kullanalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Yaptığım kışlık domates sosu. Kışlık domates sosu kullanmak istemeyen şunu diyen olabilir. Ya Koray zaten domates kullandın. Ne alaka kışlık domates sosuyla diyenler olabilir. Domatesle birlikte kullanınca ne kadar daha kıvamlı olduğu ve ne kadar daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Ama isteyen domates sosu olmayan 4-5 tane domates kullanabilir. Bir çay bardağı. Çay bardağının yarısı kadar. Fazla değil bak, yarısı. Daha fazla olmamalı. Yarım bile çok olabilir. İçme suyu. Kırmızı kurutulmuş acı biber. Biber tamamen sizin isteğinize kalmış. Acı seviyorsanız atabilirsiniz. Biricik biberi. Tamer'e teşekkür ediyoruz buradan. Bu arada Tamer benim arkadaş. Benden büyük abimiz esasında. Karavan almış. 100 kere çağırdı. Belki gideriz. Bir gece geçiririz bu ara. Bilecik İstanbul arası 2 saat trenle. Burası önemli. Kaynamaya başladığı anda. Bak, kaynamaya başladığı anda. Hemen patlıcanlar oyuna. Karıştır. Karıştır. Şimdi bakın buradaki önemli nokta. Şu domatesleri görüyor musunuz? Büyük domatesleri. Eridiği anda yemek pişmiş olacak. Kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum. 20-25 dakika oldu. Şöyle bir bakalım. Domatesi görüyorsunuz değil mi? Erimeye başlamış. Hatta şöyle yaptık mı tamamen eriyor. Demek ki bu şu anda pişmiş. Sadece şunu göstermek istiyorum arada. Bir kap. Bunu sadece göstermek için yapıyorum. Fazla da almayacağım çünkü malzeme ihtiyacım var. Şu kadar yeterli. Şöyle yayalım, evet. Bunun tabii ki biraz soğumasını beklemeniz lazım normalde. Ama ben şu anda beklemeyeceğim. 2 yemek kaşığı süzme yoğurt. Karıştır. Bir nevi köpoğlu. Herhalde YouTube'da yapılan en iyi köpoğlu bize ait. Bak, bir nevi diyorum. Çünkü bir nevi şakşuka oldu. Evet. Bu kadar unutmayın bak. Nasıl bereketli bir tarif oluyor. Ama bu tarifin bununla alakası yok. Sadece göstermek için yaptım. Bunu kaldırıyorum. Toplam 4 tane yumurta kullanacağım. Ama buradaki artık benim taktik şu. Bir tanesini şöyle kırıyorum. Hemen diğerini de kırıyorum. Karıştırıyorum. Bundan sonrası tamamen size kalmış. Hayal dünyanıza. Şöyle bir kez daha karıştır. Yarım yemek kaşığı tereyağı. Tamamen isteğe bağlı bak. Ama millet parmaklarını yiyecek. Şöyle bir aç. Kapağını kapat. Altını da kapat. 5 dakika pişmeye bırak. Benim tarzı yapalım. İşkefe. Tokatlılar bak bunu iyi bilir ha, bu işkefeyi. Şöyle patlıcanlı bölümünden alırsın. Tam ortasına koyarsın. Şöyle biraz yayarsın. Şimdi bak. Şöyle bir kapat. Kapattıktan sonra dur. Dur. Aynen böyle. Ortadan kes. Nasıl gözüküyor? Şöyle bakalım. Nasıl gözüküyor? Bu altlık. Heyecanlanmayın. Sadece altlık bu. Şöyle söyleyeyim. Şov. Etli yemeği aramazsınız. İmkanı olan işkefe. İmkanı olmayan ekmek. 3 parmak tekniği ama buna yetmez. Belki Boğaz manzaralı evimiz yok. Yalı dairesinde de oturmuyoruz ama bizim manzaramız da böyle. Yapıştır. Yapıştır. Oo, çok sıcak. Evet, açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bak. Bunu hak ettik. Kesinlikle anlamadım.
Şunun tadına bir daha bakmam lazım. Kesinlikle anlamadım. Kesinlikle. Böyle bir şey olmaz ya. İnsanlık suçu gibi. Nasıl acı biliyor musun? Nasıl acı? İnsanın kendi yaptığını bu kadar güzel oldu demesi ne kadar doğru bilmiyorum ama muhteşem olmuş. Yani tek kelimeyle müthiş. Şunu yapmadan bu videoyu kapatmam ben. Hala izleyip abone olmayan vicdansızlar. Hala izleyip abone olmuyorsunuz. Hepimize yine sağlık. Herkese tekrardan selamlar. Şu tarifi sakın küçümsemeyin. Mutlaka bir deneyin.